Herkese merhaba. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Okan Şengün. Son 10 yıldır Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve iltica başvuruları ya da evliliğe dayanan yeşil kart başvuruları hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışıyorum YouTube kanalımda. YouTube videolarımın altına sorular soruyorsunuz. Onlara bu videomda cevaplar vermeye çalışacağım. Evet, laptopumu aldım ve şimdi sizlerden gelen sorulara geçiyorum. Aytu Doğan sormuş, zorunlu askerlik üzerine bir video yapabilir misiniz? Yeterli bir sebep olur mu acaba diye. Tugay Bilgin de +1 yapmış. Çok merak edilen bir soru. Hemen cevaplayayım. Zorunlu askerlik arkadaşlar başlı başına bir iltica sebebi değildir. Ancak askere gitme korkusu başka bir sebebe dayanıyorsa, yani örneğin LGBTİ birey olmaya dayanıyorsa veya Kürt olmaya dayanıyorsa veya Alevi olmaya dayanıyorsa işte o zaman iltica başvurularında kullandığımız bir durumdur. Yani sadece ben askere gitmek istemiyorum, bu görevi yerine getirmek istemiyorum demek iltica sebebi sayılmıyor. Ancak eğer eşcinsel bir erkekseniz ve askere gitmekten bu sebepten dolayı korkuyorsanız, çünkü askerde gaylere yapılan muameleler malum, o zaman bu iltica başvurularında kullanılabilen bir durum oluyor tabii ki. Askerlik ve iltica hususunda detaylı bir video yayınlayacağım. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ruhum İsyan'da sormuş. Sizin avukat olarak tercümanlığınız kabul edilmiyor mu? Ayrıca bir tercüman neden şart diye. Sorunuzun cevabı şu şekilde söyleyebilirim. Hayır, avukatlar çevirmenlik yapamıyorlar. Yasak. Avukatların görüşmede görevi ayrı, çevirmenlerin görevi ayrıdır. Ayrıca iltica ofisine verilen belgeleri de avukatlar çeviremezler. Hatta başvuran kişi de kendi belgelerini kendisi çeviremez, yasaktır. Çünkü bizler dosyaya taraf olan kişileriz. Çevirmenin üçüncü bir kişi olması gerekmektedir. İşte bu yüzden de ayrı bir tercüman gerekli. Elvin Mehmedov sormuş, Amerika'ya vizeyle girdikten ne kadar zaman sonra iltica etmek daha uygun olur olumlu sonuç için diye. Arkadaşlar, Amerika'ya giriş yaptıktan itibaren 1 yıllık süreniz var iltica başvurusu yapmak için. İltica başvurunuzu bu 1 yıllık süre içerisinde istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, Amerika'ya sınırda gelip iltica başvurusu yapanlar bile var. Burada en önemli husus tabii ki iltica görüşmenize doğruyu söylemek arkadaşlar, iltica memuruna. Ama dediğim gibi önemli olan süre sınırlaması burada Amerika'ya giriş tarihinizden itibaren 1 yıl içerisinde başvurunuzu yapmış olmanız, başvurunuzun işleme alınmış olması. Bunun dışında şu kadar gün sonra başvurunuzu yapmalısınız diye bir kural yok. İrem Özkaya yazmış. Merhaba Okan Bey, Houston iltica ofisine özel bir durum mu bu yaşadığınız diye. San Francisco'da olsak bu şekilde olmazdı yorumunuzdan. Houston'daki memurların biraz daha ön yargılı olduğunu düşünmeli miyiz şeklinde. Bunu şöyle söyleyebilirim. Tesadüf de olabilir ancak tabii ki Houston, Texas'ta. Texas biliyorsunuz cumhuriyetçilerin hakim olduğu bir eyalet. Yani biraz daha geleneksel görüşlere sahip bir eyalet. San Francisco, yani Kaliforniya'ya kadar daha açık görüşlü bir eyalet değil maalesef. O yüzden de orada yaşayanlar iltica memuru oldukları için tabii ki görüşlerde farklılık olabiliyor. Örneğin trans müvekkilime hitap edişlerinde bile yanlış pronounlar kullandıkları oldu maalesef. Örnek göstereyim. She yerine he dendiği oldu müvekkilime. Böyle bir durum San Francisco ofisinde asla olmaz. Ön yargıdan ziyade bu tarz dosyaları San Francisco iltica ofisi çok daha sık yaptığı için tabii ki çok daha profesyoneller ve alışıklar bu tarz dosyalara. Hadara isimli kullanıcı şu soruyu sormuş. Benim de merak ettiğim soru şu. İltica yapanlar maddi durumları yoksa avukat nasıl ayarlanıyor? Maalesef Amerika'da Amerikan hükümeti iltica başvurusu için başvuran kişilere ücretsiz avukat yardımı sağlamıyor. Kişiler avukatlarını kendileri bulmaları veya tutmaları gerekiyor. Eğer ödeme gücü yoksa başvuran kişinin, Amerika'da dernekler mevcut ve bu derneklerden ücretsiz veya düşük ücretli avukatlık yardımı alabiliyorsunuz. Başvurunuzu kesinlikle tek başınıza yapmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü iltica hukuku karmaşık bir hukuk ve prosedür. O yüzden bunu iltica avukatıyla yapmanızda çok büyük fayda var. Emre Rida yazmış. İltica etmek için ABD'ye gelmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki ABD'ye ne şekilde gelmeliyiz? Örneğin turist olarak geldiğimizde iltica edebiliriz.
gidebiliyor muyuz? Evet, Amerika'ya herhangi bir vizeyle gelebilirsiniz. Sadece gemici vizesiyle gelmenizde sorun olabiliyor. Eğer Amerika'ya turist olarak gelirseniz tabii ki giriş yaptıktan sonra iltica başvurusu yapabilirsiniz. Cesur Yıldız yazmış. Ben Van'da doğdum ve büyüdüm. Daha 17 yaşındayım. En kısa sürede yurt dışına gitme şansım olsa hemen gidebilirim. Bu genç yaşta gidebilir miyim? Şöyle söyleyebilirim. Biz iltica başvuruları üzerine konuşuyoruz. Türkiye'den çıkışlar hakkında maalesef yardımcı olamıyoruz. Öncelikle bunun altını çizeyim. İlticaya başvurmanın herhangi bir yaşı yoktur. İstediğiniz yaşta başvurabilirsiniz. İltica ofisleri sizin başvurularınızı inceliyor. Amerika'ya şu anda 17 yaşındaymışsınız. 17 yaşına da gelebilirsiniz, 18 yaşına da gelebilirsiniz ve ilticaya başvurabilirsiniz. Zebbar Erdemci sormuş. Çok pardon eğer isminizi yanlış telaffuz ettiysem. Abi gerçekten içimizi okudun ya, çoktan düşündüğüm bir şeydi bu. Ben bu saydıklarınızın çok daha fazlasını yaşıyorum maalesef. Keşke öyle olmasam. Evet, keşke. Ama gerçekler öyle. Benim birkaç sorum olacaktı. İltica ettiğimiz zaman bu süre zarfında çalışabiliyor muyuz? Evet, iltica ettikten sonra eğer başvurunuz 150 gün süresince beklemedeyse 150 gün sonrasında çalışma izninize başvuru yapabiliyorsunuz. İlk 150 gün içerisinde çalışma izniniz olmuyor arkadaşlar maalesef. Geçici çalışma izinleri hakkında videom var kanalımda. Orada daha detaylı bilgileri bulabilirsiniz. İkinci sorunuz, ilticamız kabul oldu diyelim, herhangi bir sosyal yardım falan yapılıyor mu? İltica başvurusu onaylanan kişilere onay tarihinden itibaren 8 ay boyunca Amerikan hükümeti yardım yapıyor. Bu yardımlar genelde 3 başlık altında şu şekilde. Birincisi sağlık sigortası yardımı, ikincisi yemek yardımı, üçüncüsü de nakit para yardımı şeklinde. Bizi aydınlattığınız için teşekkürler. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim. SS yazmış. Merhaba, Meksika sınırından gelsek, kaçak gelsek sınırdaki polise teslim mi olmak gerekiyor? Ya da sizin bahsettiğiniz 8 eyaletlerin birinde olmak mı gerekiyor? Şimdi şöyle bir durum var. İlticaya başvurmak için bu 8 eyaletten birinde olmanıza gerek yoktur. Hatta şu anda bu 8 iltica ofis sayısı 12'ye çıktı. Yani Amerika'da şu anda toplam 12 iltica ofisi mevcut. Ancak dediğim gibi bu eyaletlerde olmanıza gerek yok. Amerika'nın her yerinde bulunan kişilere bu iltica ofisleri bakabiliyor. Bu aklınızda olsun. Meksika sınırında yapılan iltica başvuruları birazcık karmaşık bir prosedür. Ve benim bu konuda bilgi verebilmem de çok sınırlı maalesef. Şu şekilde söyleyebilirim. Eğer sınırda ilticaya başvuru yaparsanız orada bir gözaltı süreciniz oluyor. Gözaltına alınıyorsunuz. 2 aya yakın gözaltında kalabiliyorsunuz. Bu 10 gün 15 gün de olabilir. 2 aya yakın bir süre de olabilir. Sonrasında ilk aşamadaki görüşmeyi geçerseniz eğer size bir mahkeme atanıyor. Sonrasında mahkeme prosedürleri başlıyor. Eğer Meksika sınırında ilticaya başvurursanız iltica ofislerinde bu başvuruyu yapma şansınız olmuyor artık. Göçmenlik mahkemesinde ilticaya başvurmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi göçmenlik mahkemeleri de çok karmaşık prosedürler. Merhaba Okan Bey, avukat ücretler konusunda genelde olsa bilgi verir misiniz? Çünkü geldiğimizde yardım vesaire yok galiba Amerika'da. Ona göre hazırlıklı geliriz. Avukatlık hizmeti ücretini en azından ortalama olarak söylerseniz çok memnun oluruz. Teşekkürler demiş FP isimli kullanıcı YouTube'da. Avukatlık ücretleri dosyadan dosyaya, avukattan avukata ve eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor tabii ki. Şöyle bir ücret söyleyebilirim. Ortalama olarak avukatlık ücretleri $4.000 $10-15.000 arasında değişiklik gösterebiliyor. Bazı avukatlık ofisleri taksitlendirme sağlarken bazı ofisler sağlamıyor. Farklı prosedürler mevcut avukatların aldığı ücretler açısından. Furkan Peker yazmış. Öncelikle Kürtlerin derdini iyi bir şekilde anlattığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim. Sorum, turist vizesi alıp eşimle beraber iltica etmek mi iyi yoksa tek gelip iltica başvurusu mu iyi? Şimdi Furkan, şu şekilde açıklayabilirim bu sorunu. Eğer eşinle beraber gelirsen burada prosedürü eşinle beraber yapıyorsun ve ayrı kalmamış oluyorsunuz. Yani ana başvuran kişi hangi sıfatı alırsa eş de o sıfatla beraber ilerliyor. Eğer sen buraya tek başına gelirsen senin iltica başvurunun bitmesi lazım öncelikle. Ancak ondan sonra sen eşini buraya getirtmek için başvuruda bulunabiliyorsun. Bu da tabii ki çok uzun sürebilir. Ayrı kalırsınız. O yüzden eğer beraber gelebiliyorsanız
tabii ki tavsiyem beraber gelmeniz yönünde. Demokritos Yehu yazmış. Ayrımcılığa maruz kalıp da bunu hiçbir belge olmadan da ilticaya başvurabilir miyiz? Şansımız ne kadar olur şeklinde. Arkadaşlar daha önce de söylemiştim. İltica başvurularında kanıt yükümlülüğü yoktur. Çünkü evet sizin de dediğiniz gibi insanlar ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar. Sokakta bile olabiliyor bu ve her an video ile gezmiyoruz. O yüzden her olayın, başınıza gelen her olayın kanıtının olması aranmıyor. Bu aklınızda olsun. En önemli belge sizin yazılı ifadeniz zaten. Aynı zamanda yazılı ifadenizle görüşmeye gittiğinizde verdiğiniz sözlü ifadenizin birbirini tutması. Ama tabii ki biz müvekkilimizi tanıdıkça ve sizin hayatınıza girdikçe bu belgeyi getirebilir misin? Bu kişiden yazılı ifade alabilir misin? Bu etkinlikte, örneğin Nevruz etkinliğinde resmin var mı? Kürt bayrağıyla resmin var mı? Bu şekilde belgeleri tabii ki toplamaya çalışıyoruz. Başvurunuzu güçlendirme amaçla. Ama sorunuzun direkt cevabı olarak şunu söyleyebilirim. Hiçbir belge olmadan da başvuru yapabilir miyiz? Evet, başvuru yapılabilir. Çünkü dediğim gibi detaylı bir hayat hikayeniz zaten hazırlanıyor. Ferhat Çatak yazmış. Okan Bey, ben Vanlıyım. Kaçak olarak Amerika'ya girdim. Gemiden atlayarak bu durumda ilticaya başvursam ve kabul görmese hemen sınır dışı edilir miyim? Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Amerika'ya kaçak girmiş olmanız iltica başvurunuzun reddi anlamına gelmez. İlticaya kaçak da girmiş olsanız başvuru yapabilirsiniz. İltica başvurunuz herhangi bir sebepten dolayı reddolursa bu sizin otomatik olarak sınır dışı edileceğiniz anlamına da gelmez. İlticanız reddolduktan sonra bunun bir üst mahkemesi var. O üst mahkemenin başka üst mahkemeleri de var. Yani sizi otomatik olarak kolunuzdan tutup sınır dışı etme gibi bir durum söz konusu değil. Ama böyle bir durumda mutlaka ve mutlaka bir göçmenlik avukatıyla çalışmanız lazım. Mehmet Reis yazmış. Fransa'da iltica ettikten sonra yardım yapılıyor mu ve Fransa'da iltica kabul olana kadar kamp bulunuyor mu diye. Mehmet Bey merhabalar. Şöyle söyleyeyim, ben sadece Amerika'ya iltica başvuruları hakkında bilgi sahibiyim ve uzmanlığım bu şekilde. Fransa'daki bir göçmenlik avukatına danışmanızı tavsiye ederim. Çünkü her ülkenin iltica hukuku birbirinden çok farklı. Bir Kadın isimli kullanıcı yazmış. Allah sizden razı olsun Okan Bey. Adaylığınızı koyun, oy verelim şeklinde. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Bıldırcın TV yazmış. Hocam iltica için ilk önce ne yapmamız gerekiyor? İlk adım olarak Amerika'ya kapak atmanız gerekiyor arkadaşlar. Tolga Özdemir yazmış. Merhabalar, dini zorlama ve tehdit olayında iltica kabul oranımız artar mı şeklinde. Şimdi şöyle, ilticaya bir ya da birden fazla sebepten dolayı başvuru yapabilirsiniz. Din bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda tehdit olayının sebebi başka bir durumsa tabii ki o sebepten dolayı da iltica başvurusu yapabilirsiniz. Yani iltica başvuruları için sadece tek bir sebebe sınırlı kalmaya gerek yok arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Konsolos açıldığında vizemi alıp gelmeyi düşünüyorum. Sizinle nasıl irtibata geçebilirim diye yazmışsınız. Şu şekilde bizimle okandoğu.com adresinden veya iltica.com adresinden iletişime geçebilirsiniz Amerika'ya geldikten sonra. Ali Televi yazmış. Okan Bey, bir sorum var. Work and Travel programı ile oraya gelip iltica başvurusunda bulunsam olur mu? Evet, buraya J1 yani Work and Travel programı ile gelip iltica başvurusu yapan çok fazla kişi mevcuttur. Yapılabilir. Dublaj adam yazmış. Sizin gibi güzel insanlar oldu da biz mi ülkeyi terk etmek istedik? Evet, keşke ülke normal insan haklarına saygılı bir ülke haline gelse de hep beraber Türkiye'de yaşasak. Sunny Surses yazmış ama çok fazla renkli gözlü Kürt var. Evet, doğru. Ve Kürtlerin aslı aslında sarışın. Eğer ten olarak sarışın ya da beyaz tenliysek başvuru olumsuz olur mu diye yazmışsınız. Hayır, olumsuz olmaz. İltica başvurusu sadece tek bir hususa dayanmaz çünkü. Sizin bütün hayat hikayenize bağlı. O yüzden sadece tek bir sebepten dolayı bu tarz bir olumsuz durum söz konusu olmaz. Universe EXO yazmış. İltica kabul edildikten sonra süreç nasıl işler? Bundan bahseder misiniz diye. İltica başvurusu onaylandıktan sonra sığınmacı sıfatını alıyorsunuz ve bir yıl boyunca burada sığınmacı olarak yaşıyorsunuz. Bir yılın sonunda yeşil karta başvuru hakkınız oluyor. Yeşil kartınız aldıktan sonra şöyle bir durum var yalnız. Yeşil kartınız o günün tarihiyle verilmiyor size. Bir yıl geçmiş tarihli veriliyor ve o tarihten itibaren 5 yıl sonrasında Amerikan vatandaşlığına başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Süreç bu şekilde ilerliyor iltica başvurunuzun onayından sonra.
Ayrıca ilticanız onaylandıktan sonra Amerika'da her türlü yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. Mehmet Taşkıran yazmış. Kürtler yolu bulmuş. Yaşadınız. Havaller ABD'de yaşamak vay be diye. Arkadaşlar kimse kendi ülkesini, kendi vatanını doğduğu topraklardan ayrılmak istemez. Bu aklınızda olsun. Eğer kişi zorunda kalmasa iltica başvurusu yapmaz. Ayrıca iltica başvurusu kolay bir süreç değil. A girl has no name yazmış. Hem Kürt hem Alevi kabul şansım yüzde kaç olur? Dediğim gibi ilticayı hem Kürt hem Alevi olarak başvuru yapabilirsiniz. Bu tabii ki sizin başvurunuzu güçlendirir. Ancak başınıza gelen olaylara bağlı tabii ki iltica başvurunuzun ne kadar güçlü olacağı. Evet arkadaşlar, yorumlar bu şekilde. Umarım cevaplarım biraz da olsa prosedürü biraz daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer bu tarz soru cevap videoları gelmesini daha fazla istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca her pazar sabahı saat 10'da yeni videomuz yayınlanıyor. Videolarımızı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Haftaya yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi pazarlar.